Dinozorları öldüren şey neydi? Bunun cevabını çoktan bildiğinizi düşünüyorsanız biraz yanılıyorsunuz. Açıkçası iklim değişikliğini çalışmadan önce ben de pek konuyu detaylı bilmiyordum. Dinozorlar 235 milyon yıl önce dünyamızda dolaşmış büyük, bazıları küçük varlıklar. İsimleri her ne kadar Yunanca büyük korkunç kertenkeleden türüyor olsalar da bazı türleri bir kedi kadar küçüktü. Dinozorları öldüren şey bir meteor ve göktaşı. Hep bu iki neden arasında duruldu ve iklim değişikliği biraz bu efsanelerin gölgesinde kaldı. İklim değişikliğinin dinozorların hem yok oluşu hem de varoluşu konusunda büyük parmağı var. Bugün bundan konuşacağız. Hazırsanız başlıyorum. Geçtiğimiz iki videoda oksijenin oluşumunu, oksijen ve sera gazları arasındaki dengeye, atmosferin nasıl ısındığı ve nasıl soğuduğuna bakmıştık. Bu video ile beraber 3'e tamamlanan bu seride paleo iklimi konuşuyoruz. Yani aklımıza tek bir soru var. İnsanlardan önce iklim nasıl değişti? Bitkiler ve özellikle jeolojik faaliyetler sonucunda iklim defalarca kez değişti. Açıkçası karbon, oksijene biraz aşık bir element. Oksijeni bulduğu durumda tepkimeye girerek karbondioksit oluşturmaya çalışıyor. Oksijeni bulamadığı ortamlarda ise örneğin geçtiğimiz videoda işlediğimiz karbonifer dönemi gibi karbonca zengin bitkiler, organik materyaller yani hayvanlar, diğer türler jeolojik katmanların altına gömülüyor ve bugün kullandığımız kömürü, akaryakıtı doğalgaz oluşturuyor. Aslında doğalgazın ismi fosil gaz ama bu başka bir videonun konusu. Karbonifer dönemi biterken 300 milyon yıl önce bitkiler jeolojik katmanlara gömülüp bir kömür oluştururken atmosferden büyük miktarda karbondioksit çektiler. Bu da küresel soğumaya hatta bir buzul çağına neden oldu. Karoo buzul çağı. Karoo buzul devri devam ederken karbonifer dönemi kapandı, Permiyen dönemi başladı. Buzul devri demişken aklınızda Buz Devri filmindeki gibi tüm dünyanın buzullarla kaplandığı bir görsel canlanmasın. Karoo buz devrinde Pangea süper kıtası formunda olan dünyadaki bütün karaların sadece güney kısımlarının buzullarla kaplandığını düşünüyoruz. İşte dinozorların varoluşundaki sihirli noktalardan, sihirli ekosistemlerden bir tanesi de buydu. Karoo buz devri Permiyen dönemiyle beraber sona erdi çünkü 3. büyük yok oluş gerçekleşmişti. 3. büyük yok oluş, İngilizce The Great Dying, büyük ölüm, türlerin en fazla ölümüne yol açan, türlerin %95'inin dünya üzerinden silindiği 5 yok oluştan en büyüğü. Nedenleri hakkında çok az şey biliyoruz ancak yine bir jeolojik faaliyetin, bir volkanizmanın tetiklediği konusunda tartışmalar var. Permiyen döneminde 12 ila 15 derece arasında değişen küresel ortalama sıcaklıklar ki bu günümüzün sıcaklıklarıyla aşağı yukarı aynı Permiyen'den sonra yükselmeye başladı. Bu da buzulların, Karoo buzullarının erimesine yol açtı. Dinozorların lehine, bitki çeşitliliğinin ve besin zincirinin lehine bir hamle daha. Ancak Pangea süperkıtası nedeniyle denizden gelen nemin büyük bir kısmı iç bölgelere ulaşamıyordu. O yüzden Pangea süperkıtasında kuzey ve güney enlemleri nemli, orta kuşaklar ise kuraktı. Bu da türleri belli kuşaklarda yaşamaya zorluyordu. İlk dinozorların Pangea süperkıtasının güneyinde bir zamanlar buzulların bulunduğu yerde ortaya çıktığını düşünüyoruz. Zira bugün Arjantina'da bu kurak bir vaha gibi gözüken Valle de Luna yani Ay Vadisi bir zamanlar en eski dinozorlara ev sahipliği yapıyordu. Bilim modellerine göre ilk dinozorların ortaya çıktığı ancak karaların hala kurak ve nemli olarak kuşaklardan oluştuğu bu dönemde Karniyer yağmur dönemi başladı. Karniyer yağmur dönemine bir volkanizma tarafından tetiklendi ve yaklaşık 2 milyon yıl sürdüğü düşünülüyor. Yani 2 milyon yıl boyunca yağan yağmur gibi enteresan bir YouTube başlığı görürseniz beni hatırlarsınız. Karniyer yağmur dönemleri sayesinde kuraklık bariyeri kalktı. Böylece dinozorlar bir başka iklim değişikliğine kadar güneyden kuzeye kadar yayılabilmiş oldular. Bu sayede iklim değişikliği sayesinde, volkanizmanın tetiklediği iklim değişikliği sayesinde dinozorlar dünyadaki bütün karalara ayak basmaya başardı. Dinozorlar sadece karaya ve havaya değil, suya da hükmettiler. Örneğin Almanya'da bir petrol araştırması sırasında bulunan bu fosil çok detaylı. Bu fosil balık kertenkelesi anlamına gelen bu türün yüzgeç geliştirebildiğini ve suda da var olabildiğini gösteriyor. Dinozorlar arasında büyük bir çeşitlilik vardı. Bazılarının boyu devasa, bazıları ise yaklaşık bir kedi kadar, 60 santimlik bir Microraptor kadar küçüktü. En büyük dinozor türlerinden bazılarının boyu 30 metre, kiloları ise 60 tona ulaşabiliyordu. Memeliler de bu dönemde ortaya çıktı. Ancak tarihin hiçbir döneminde en büyük memeli ile en büyük dinozor bir arada yaşasaydı dahi memelilerin vücut büyüklükleri hiçbir zaman dinozorları aşmaya başaramadı. Dinozorlar günümüze kıyasla çok daha sıcak dönemlerde, kalıcı buzulların oluşamadığı dönemlerde yaşadılar. Yani
Neredeyse başka bir iklim değişikliği olana kadar dinozorları öldüren bütün hikaye deprem, göktaşı veya volkanizmalarla sınırlı değildi. Her ne kadar bunu anlatmak daha seksi olsa da bugün bilimin gözünden yaklaşacağız. Dekkan kapanları, hikayenin aslı. Büyük çarpışmadan 800 bin yıl önce Hindistan henüz bir ada iken Asya'ya çarpıp karalar birleşmemişken Dekkan kapanlarının altındaki bir volkanizma sinsi sinsi kaynıyor ve sürekli olarak atmosfere kükürt dioksit gazı salıyordur. Bilim insanları Dekkan kapanlarının atmosfere yılda yaklaşık 10 milyon ton kükürt dioksit saldığını tahmin ediyor. Günümüzde atmosfere yılda 100 milyon ton kükürt dioksit salıyoruz. Bu görece küçük bir rakam gibi gözükse de Dekkan kapanları faaliyetlerine 500 bin yıl boyunca devam etti. Hem atmosferi soğutucu bir etkiye hem de asit yağmurları neden olan kükürt dioksit atmosferde birikti. Bu kükürt dioksit birikimine bağlı olarak besin zincirinde bir takım kırılmalar gerçekleşti. Ancak hikaye bununla sınırlı değildi. Dekkan kapanları büyük çarpışmadan 300 bin yıl önce lav püskürmeye başladı. Bu tektonik hareketlerin etkisiyle okyanuslar 100 bin yılda 2 santigrat derece ısındı. Kıyaslamak gerekirse son 100 yılda deniz sıcaklığının 0,69 derece insan eliyle değiştirildiğini düşünüyoruz. Ne bu 0,69 santigrat derece normal ne de 100 bin yılda 2 santigrat derece deniz sıcaklığındaki artış normaldi. Haliyle planktonlar ölmeye ve besin zincirindeki kırılmalar derinleşmeye başladı. Volkanizma şiddetini arttırırken siklonları tetikledi. Böylece insanlık tarihinde gördüğümüz en büyük kasırganın 3 katı büyüklüğünde kasırgalar gerçekleşti. Bununla da yetmedi. Tüm bu süreç ozon tabakasında bazı delinmelere yol açtı. Yani bir dinozor olarak Hindistan'da olsanız da olmasanız da ya bu aşırı iklim olaylarından ya ozondaki delinmelerden etkilenmek durumundaydınız. Aynı zamanda volkanizmalar sadece kükürt dioksite değil, karbondioksit emisyonlarında da yol açtı. Kükürt dioksit atmosferi soğuturken karbondioksit atmosferi ısıttı. Bu ani mevsim geçişleri ve aşırı hava olaylarıyla dinozorlar boğuşmak zorunda kaldı. Ya öldüler ya adapte oldular. Ta ki güm Kretase paleojen yok oluşu. Kuşlar hariç dinozorları tür olarak dünyadan tamamen silen, eğer ki bunca iklim değişikliğine rağmen hayatta kalabildilerse silen o büyük çarpışma, göktaşı çarpışması gerçekleşti. Biraz bunun tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 1980'lerde İtalya'daki bir kazı çalışmaları sırasında iridyum metali bakımından zengin bir kayaç keşfedildi. Ve iridyum metalinin asteroitlerde bol miktarda bulunduğu biliniyordu. Ve o esnada bu Dekkan kapanlarından kaynaklı volkanizmanın dinozorları öldürmeye yeterli bir neden olup olmadığı tartışılıyordu. Bir baba oğul bilim insanı Alvarez hipotezi isimli bir hipotezi öne attı. Dinozorları öldüren şey bir göktaşı olabilirdi. İyi ama göktaşı neredeydi? Alvarez hipotezine göre bu göktaşı 10 ila 15 kilometre çapında olmalıydı ve çarpmanın şiddeti 100 milyar megatonluk patlayıcı gücüne eşdeğerdi. Ancak bunu bulmak pek kolay olmadı. İridyum bakımından zengin kıtalar Kuzey ve Güney Amerika inceleme altındaydı. Bu esnada Meksikalı bir petrol arama şirketinden haber geldi. Meksika körfezinin altında büyük bir krater keşfetmişlerdi. Ve görünüşe göre bu krater tam tamamlanmamıştı. Bir kısmı karada olmalıydı. Çalışmalar başladı ve Yucatan Yarımadası'nda göktaşının düştüğü yerde büyük bir krater bulundu. İsmini yakın yerleşim yeri Chicxulub'dan alan Chicxulub krateri tam olarak Alvarez hipotezindeki tanımlara uyuyordu. Yucatan bölgesine uzaktan bakarsanız bugünün turist vahası kanyoteler yani Maya dilinde içi su dolu obruklar bulundu. Göktaşı buraya isabet etmişti. Bazı parçaları bu obrukları oluşturmuş, bazı parçaları körfezin içinde, bazıları ise çoktan jeolojik formasyonlara gömülmüşlerdi. Chicxulub'a isabet eden göktaşının yıkıcılığı o kadar büyük oldu ki dünyanın diğer tarafında bile muhtemelen 8 şiddetinde depremlere yol açtılar. 1 kilometre yüksekliğinde tsunami oluşturdular. Çarpmanın etkisiyle açığa çıkan toz atmosferi kapladı ve dünyaya gelen güneş ışınlarını engelledi. Başka bir iklim değişikliği daha gerçekleşti. Bitkiler fotosentez yapamaz oldular. Küresel kış gerçekleşti. Küresel kışı küresel yangınlar takip etti. Oksijenin oluşumunda ne kadar önemli olduğunu anlattığımız planktonların %90'ı bu dönemde öldü. Ayrıca Dekkan volkanizmasının büyük çarpışmadan 800 bin yıl sonra dahi faaliyetlerine devam ettiği tahmin ediliyor. Yani göktaşı çarpmasını, depremleri ve tsunamileri atlatabilen bir dinozor kaldıysa ya bu aşırı hava olaylarından ya cıva solumaktan ya da
besin yetersizliğinden ötürü bu dönemde neslini kaybetti. Dinozorları öldüren, türlerin %75'ini dünya üzerinden silen 4. büyük yok oluşa Chicxulub yoktaşımı, Dekkan kapanları mı neden oldu, hangisinin etkisi daha büyüktü bir süre daha tartışacak gibiyiz. Ancak tartışmadığımız tek konu iklim değişikliğinin ne kadar kaotik, ne kadar yıkıcı, ne kadar geri döndürülemez olduğu. Son 3 videoda doğal nedenlerle oluşan iklim değişikliğine odaklandık. Henüz insan faaliyetlerine, termal maksimuma, kalıcı buzullara gelmedik. Bu da bir sonraki videonun konusu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.